kimyasal olur ya da başka bir madde olabilir. Bu şekilde alacağınız hiçbir şey sizi gerçek aleme götürmez. Hayal aleminde, tekrar söylüyorum lütfen arkadaşlar, eğer ki metafiziksel anlamda boyutlara, paralel evrenlere, yaşamsal dengeye, akaşik kayıtlara, yaradanı anlama yoluna, insanın kamil olma moduna geçiş yapmak istiyorsanız saf ve temiz olmak zorundasınız. Sherlock Holmes düşünüyormuş, telefon çaldı. O oldu. Bahçıvan oraya girdi. Buldum. Suçlu bahçıvanın kardeşi. Watson diyormuş ki bokunu çıkardı bu sefer. Yani bu kadar ilişkiyi nasıl kurdu? Milyarlarca insan var beynini kullanamıyor. Onlardan da olabilir. Evet. Beynini kullanan insan ne yapar? O bahsettiğin dengeyi mi sağlar? İlk önce kendini sever. Bizim fenomenimiz ne biliyorsun? Erol Büyükburç'un fenomeni. Biz saksı değiliz. Sevmek zorundasın abi. Seveceksin. Tamam. Her şeyi seveceksin. Senden olmayan Hikaye da öyle seveceksin. mi başlıyor? Hikaye öyle başlıyor. Biz de bu evrenin farklılıklarıyız, güzellikleriyiz. Otistik çocuklar da böyle, bipolarlar da böyle, şizofrenler de böyle. Ayarında kalırsak biz çok yaratıcı insanlarız. Mesela normalde bu beyin nasıl oluşuyor biliyor musun? Halüsinojenlerle oluşuyor. Hani o DMT falan var ya, onlarla böyle bir kafa yaşayabilirsin belki. İşte mushroom. Bizde bu doğuştan var bu. Tamam mı? Yani bizi doğarken bizi DMT çukuruna düşürmüş annemiz. 6-7 yıl önceki halime bakıyorum. Şimdiki halime bakıyorum. Hayda. Böyle bir değişim yok. Bu değişimin bir kısmı inzivada mı oldu? Yoksa Ara keşfettiklerin mi bu değişimi sağladı? her şeyi çok yoğun yaşadım. Mutluluğu da, hüznü de. İyi ki kötüler var, iyi ki karbondioksit yapıyorlar, iyi ki de onları bitkiler çeviriyor. Bak o zaman ne oldu? Kötüler birden iyi oldu. O zaman iyi kötü yok. İyi kötü baktığın yere göre. Nokta son. Çok güzel kapattı bence. Agam. Hadi yayınla. Yayınla bence bu. Güzel. Çok Pandemiyle pardon. birlikte şapkanın düşüp birçok gerçeğin açığa çıkması, sosyal medyada bu alanlara konuşma hakkı tanınmasıyla birlikte insanlar bu gerçekliğin peşine düşmesiyle aslında ben de konuşabilir hale geldim mi diyorsun? Ben bu misyona yola talip oldum. Başarabilirim diye çıktım. Başarılı olduğum durumlar oldu, olmadığım durumlar oldu. Kırıldığım, küstüğüm durumlar oldu, üzüldüğüm durumlar oldu, acayip sevindiğim durumlar oldu. Yani Ama- her duyguyu Ama o da Acayip doğru bir yol şekilde- oldu. İnsani bir şey, Çünkü herkese yani kötü laf edenlere ama o de da ben... yiyin yak ama. Yani Tabii şimdi ben onu kötü- kabul etmek zorundayım. Mesela ben şimdi beni kesinlikle bazıları dövmeli, bazıları sevmeli. Eğer biz bunu yapamıyorsak bu Yusuf için de geçerli. Biz doğru yolda değiliz demek. Değiliz, evet. Bunu unutma. O yüzden Düzenin adamı ben- olmuş Evet, oluyorsun, evet. herkes Ben- sevsin diye. Yani bizi bir kısmımız domates diye görecek, bir kısmımız ise bizi limon diye görecek. Evet. Tam doğru işte. Bir açıdan biz domatesiz, bir yandan deveyiz mesela. Çok atipik de görünebiliriz. Doğrusu bu. Bizi bazıları şöyle diyecek. Ya aydınlanmış, aferin. Öbürsü de ulan bu patates ulan diyecek. Tam doğru bu işte. Şuraya bağlayacaktım. Yani 10 sene önce anlasaydık şu an deli derlerdi ama şu anda zaman o kadar yaklaştı ki. Emareleri de çok görülüyordu. Ve hissiyatsal olaraktan yani tek benim mi kalbim açık yani benim mi üçüncü gözüm aktif? Yok, bir sürü insanın aktif. Sadece bazıları anlam veremiyor. Hani yaşadıkları bu ne diyor? Geri çekiliyor, korkuyor. Korkmayın. Ama sadece dengeyi sağlayın. Bakın dengeyi sağlayamayacağınız durumda da zaten evet orada durmayın. Çekilin gidin orada durmayın. Yani. Onun ağır bir sonucu olacaktır ve kaldırabilmeniz çok Sana zor. bir şey söyleyeceğim. O yüzden taşıyabileceğiniz kadarını. Şöyle. Şimdi bir ruh hali var ya mesela bize bu sanatçılar da olur. Mesela ilham gelir. Mesela bu da bir ilham esasında. Evet, evet. Siz Hissiyat- mesela böyle bir şey hissiyat ediyorsun. Mesela ben de mesela bir dokunun nasıl iyileştiğini, kalbin nasıl attığını, vereceğim ilacın nasıl dokulara gittiğini, orada ne altlar yiyeceğini tahmin edebiliyorum iyi kötü. Neden tahmin edebiliyor musun? Çünkü o kadar çok veriyi okumuşum ki. Bu okumak da benim için de Sonra biliyor musun? öngörüye geçiyoruz. Bravo, öngörüye geçiyorum. Bu okumak ama normal bir okumak değil. Mesela İslam alimleri falan okuyor ya 15 saat, 16 saat okuyor. Bir inzivaya çekiliyorsun. Onun içinde oku. Böyle bir garip bir ruha dönüşüyorsun. Bir garibe dönüşüyorsun. Bence inziva ve bu görüş için çok önemli şeyler. Yani bunu yapmadan o görüye ulaşamıyorsun. Evet. Doğru mudur sence? Kesinlikle. Ya ben sonuçta 6-7 yıl önceki halime bakıyorum, şimdiki halime bakıyorum. Hayda. Yani böyle bir değişim yok. Yani gerçekten Bunları inzivada mı kazandın? Bu değişimin bir kısmı inzivada mı oldu? Yoksa Ara keşfettiklerin mi bu değişimi sağladı? her şeyi çok yoğun yaşadım. Mutluluğu da, hüznü de, kaybetmeyi de, kazanmayı da hep üst düzey yaşadım. Hiç ortasını bulmadım. Haliyle bıraktığı deneyimler inanılmaz yoğun ve inanılmaz öğretici oldu. Artık önceden hissiyatlarım vardı, şimdi görüyorum. Katılaştı mı? Yarın artık ne göreceğim, ne hissedeceğim.
Başka bir level'a geçeceğim. Dur görüyorum dedin. Ne demek görüyorum? Önce hissettiğin artık katılaştı ve karşında mı duruyor? Önce görmeyenler, gözleri kör olanlar, perde olanlar önce görmeye başlar. Sonra duymaya başlarsın. Sonra hissetmeye başlarsın. Esasında şey Artık gibi. gelebileceğin en yüksek mertebe budur. Görmek, Hani duymak, hissetmek. Matrix'teki gibi yani Matrix'te hani Bir üstü var ama. Bir üstü de artık hiçbir şey hissetmemek. Ve görmemek, bilmemek. Sonra işte Matrix'in dışına çıkıyorsun. evet. Ya şimdi- Ruhani hissiyatlarla yaşıyorsun. Evet. Yani kaygı yok, korku yok, endişe yok, bağlanmak yok, aşırı farkındalık yok. Yani duygusal ve hissiyatsal anlamda hiçbir şey kalmıyor sende. Özüne dönüyorsun. Sadece ve sadece yaratıcıya karşı, evrene karşı saf sevgi ve benlikle berabersin. Bu kadar. 9-5 işe giden bunu yapamaz. Bu mümkün Yapamaz. değil bu. Evi kira olan Ha, yapamaz. Bu başka bir şey. Kredi borçları olan yapamaz. Aynen öyle. Evin içinde ailesel sorunları olanlar Yapamaz. yapamaz. Evet. Bakın yapamaz dememdeki nasıl net konuşuyorum? Çünkü bu iş tam anlamıyla odaklanma isteyen bir durumdur ve odak noktanızı bozacak herhangi bir ya sen odaklanmışsın, hazırsın, yatağa uzanmışsın, astral yapacaksın. Yan odadan küçük kardeşim bile abla abi diye bağırsa o bile seni yani alır gelir oradan, anladın mı? Bozar, bütün döngüyü bozar. O yüzden ya bu işler öyle hani hadi işten geldim arkadaşlar ne yapalım, hadi astral yapalım. Öyle Hadi bir şey toplanalım, değil. astral Hani yapalım. brokoli yiyip Ya astral yapılmaz. bazıları anlatıyor böyle, yok 5 kişi astral yaptık, 10 kişi astral yaptık. Yavaş yap ya. Ulan tek başına bile yapamıyorsun. Nasıl bir odaklanmadır 5 kişi? Yani en azından bir tane sen kötü affedersiniz osturur, anladın mı orada? Bırt yapar, ses yapar, bir şey yapar, bir tepki yapar, ayağını kaldırır, bir şey yapar. Yine bozulur, anladın mı? Öyle bir dünya yok. Bu bir bilinç seviyesi esasında. Bak şunu tek söyleyebilirim. Yaşayıp keşfetmeniz Evet, lazım. yani- Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer böyle bir seyahat olmasaydı ya da böyle bir duygu durumuna astral seyahat edilebilir. Bir duygu seviyesi de ya da bir Bu arada beyin bakın seviyesi de edilebilir. karıştırdıkları bir nokta var bu arada. Astral seyahat, şeytanın işi ya. Arkadaşlar İslamiyet'teki tayyi mekandan bahsediyorum. İslamiyet'teki Arapçadaki dil ve yazılımı tayyi mekan derler. Batı'da da astral seyahat derler. Biz Allah diyoruz, onlar Tanrı, God diyorlar. Aynı şey. Aynı Sen şey. hiç karıştı. astral yaşadın mı? Ben Orkun? şöyle, benim de sanrısal şeylerim vardı. Biz sanrı dediğimiz şey ne bizim? Buna psikiyatride sanrı deniyor esasında. Biz diyoruz ki işte bu. 3 kişi yemek yiyenler Aa, Wow, geldiler. geldiler. Sıkıntı yok, gelir giderler. bu ilk kez oluyor. Devam mı? Tamam. Şöyle. Merak etme, bir şey yapma. Ne oldu? Bir dakika. Tamam, sen odaklanma onlara. Bir şey yok ya. Bu ilk kez oluyor. Ama bu 2 tane adamın burada olması. Sinan niye oldu bu? Bu da sana bir mesaj. İşte fazla Bana kurcalama. nasıl bir mesaj? Masa. Masaj, dilim affedersiniz. Yani yani Ya masadan. şaka yapıyorum, yok öyle bir şey. Rahat ol. Masaj değil, Seni masa, korkutuyorum. masanın etkisi diyor. Masa artı J yani, masaj yani. Belki de yapmıyorum. Bir dakika, sen nasıl yorumladın bu yaşadığınızı? Bir anda tüm stüdyoda elektrikler Hayatım gitti. tam anlamıyla elektriksel bir hata. Bazen böyle şeyler, Şimdi kesintiler böyle Ama tam niye geldiler kaçırdım. Hayır. dedin? Makara yapıyorum ya. Olsun o kadar ben sana zaten ya. söyleyeyim mi bunu? Evet, biraz mizah anlayışım çok farklı olabilir ama böyle bir Peki. mizah bir keresinde programın birinde hayatında biri var mı dedim. Ya var ama, evet var ya. ama dedim, bu dünyada değil dedim. Nerede dedi? Andromeda galaksisinde dedim. Kepler 32-36 Evet. SCR bilmem neyinde yaşayan Evet. aşağı yukarı yaşamsal döngüleri bizim zamanımızda 900 yıl. Kendisi şu an 200 yılında, bizim yaşamımıza göre de 24-25 yaşında. Böyle dinliyor, tamam mı arkadaşım? Evet. Yedin mi kız diyorum buna. Ye- Nasıl yemeyeceğim, baksana diyor, anlatma şekline bak diyor. Şu anda da yani hak veriyorum sana. Biraz evet, mizahsal anlayışım çok fazla. Esasında şimdi şunu şöyle düşünelim. Size bir şey anlatayım. Koyttun mu sen? Koymuş abi. Koymuş abisi. Bak Şimdi böyle yap. Gıgık gıgık gıgık. Çocukken bebeklere böyle yapardım. damağa düşer derler. Aynı masada Oytun ve Yusuf. Evet. Şimdi adamlar kesin Şimdi- yazacak, evet bunlar Şimdi deliymiş. evet. Şimdi esasında biz psikiyatride böyle şey olduğu zaman bunlar diyoruz ki ya bunlar gerçek değil. Bu gerçekliklere inanmak Sanrı. Sanrı diyoruz. Şimdi Sanrı hezeyan veriyor falan filan. Ama şöyle de bir şey biliniyor. Bilimin kendisi Sanrı'dan ortaya çıkıyor. Bütün hipotezler Sanrı esasında. Neydi bizim hipotezimiz? Birçok Üç- teori, birçok... 3 kişi yemek yemek depresyonu arttırır. Kanıtlanırsa herkes böyle Oytun Erbaş çok büyük bir şey buldu. 3 kişilik yemek yemeyin. Sonra ne oluyor peki? Bir de bilim adamı çıkıyor ki ulan deliler diyor 3 kişi yemek
depresyon yapıyormuş ama diyor aile mutluluğunu sağlıyormuş diyor. Bireysel depresyon ama diyor aile mutluluğu. Bunun sonu yok. Yine böyle bir şey bu. Yin yang, anladınız mı? Şimdi millet ne sanıyor biliyor musun? Şöyle sanıyor millet. Kekik suyunu içtim, iyi gelecek buna. Ulan böyle bir şey yok. Kekik suyu kulağına iyi gelir, kirpiğe kötü gelir. Yani her şey esasında birbirine girmiş durumda. Doz etkili, sen etkilisin, ruh hali etkili. Bir şey sana söyleyeyim mi? Büyük bir kuantal kaosta yaşıyoruz biz. Ve olasılık burada. Aynı olasılık var. Esasında şu anda benim ölmemle yaşamam olasılığı evren için aynı. Tamam mı? Bu adam bunları dile getirdiği için çok iyi etti. Çünkü ben getirseydim bana direkt deli derlerdi. Bu adam ön yıkama yaptı. Precondition yaptı. Ben artık şimdi beni görenler diyor ki lan bu daha iyi falan. Bak iyi oldu daha iyi. Yani gerçekten ama öyle. Öyle mi diyorlar? Vallahi öyle. Eyvah eyvah. Ha, bu güzel bir şey. Yani şunu söylemek istiyor esasında. Olsun. Yani, ama bir şey sana söyleyeyim mi? Eskiden biz madde 46'ydık. Doğru söylüyorsun. 48'e evreldik ama. Evreldik yani. O zaman biz şunu bilmemiz lazım. Biz farklıyız. Farkında mısınız? Biz farklıyız kardeşim. Ben sana bir gün röportajda şunu söyledim. Ne dedim? Her deli dahi değildir. Ama her dahi delidir. Yemin ederim sana. Bütün dahiler delidir, şizofrenidir. Hepsi manyaktır, bipolardır. Ama Vallahi ben de ikinizin öyledir. gözünde de farklı olmanın getirdiği hazzı çok net görüyorum. Evet. Farklı olmaktan mutlusunuz. Mutlu. Biz neyi görebiliyoruz çünkü. Biz seni görebiliyoruz. Ben senin şu halini görebiliyorum çünkü. Senin şu anda yalan söylediğini, ellerin hareketini, neyi kurtarmaya çalıştığını. Ben farklı olmanın dışında Tamam en mı? çok neyi kendimde değer kurtaramadığını da buldum. biliyorum ben seni. Keyif aldığım nokta şu. Sorgulayıp beynimi kullanabilmeyi öğrenmişim. Evet. Neye göre bunu Beynimi söylüyorsun? kullanabiliyorum yani. Milyarlarca insan var beynini kullanamıyor. Onlardan da olabilir. Evet. Beynini kullanan insan ne yapar? O bahsettiğin dengeyi mi sağlar? İlk önce kendini sever. Bizim fenomenizde biliyorsun Erol Büyükburç'un fenomeni. Sevmek- Biz saksı değiliz. Sevmek zorundasın abi. Seveceksin. Tamam. Her şeyi seveceksin. Senden olmayanı Hikaye da öyle mi seveceksin. Hikaye öyle başlıyor? başlıyor. Sevdikten sonra da kaybedeceksin. Bağlanacaksın, tutulacaksın, sonra kaybetmeyi yaşayacaksın. Kaybetmenin verdiği acıyı hissedeceksin. Sonra özlemi hissedeceksin. Sonra kaygılar başlayacak, sonra korkular başlayacak. Sonrasında depresif bir hale gideceksin. Sonra yavaş yavaş sanrılar görmeye başlayacaksın. Olmamış olayları yaşıyormuş gibi kaygılar, bipolara başlayacaksın. Bipolardan şizofreniye geçeceksin. Sonrasında tertemiz delirip ereceksin. Bak Delirmeden veli olamazsın. Ben bu sana bir hayatta. şey söyleyeyim mi? Eskiden Önce delirmek lazım. eski programlar O yüzden delilerden korkmayın. Deliler görebileceğiniz en Aynen. akıllı, en Hatır- zeki insanlardır. Yusuf, ben eskiden şöyle bir şey vardı, eve de anlattım. Yeni bir psikiyatriste gidip yeni mezun bizi görse direkt deli der. Ama bizi 75-80 yaşında 10 bin 20 bin vaka bakmış bir psikiyatrist görse şunu diyecektir. Bunlar da biraz farklı canım yani, ama deli değil. Şimdi o zaman vaka arttıkça ne kadar çok insan görürse ne oluyor? Normalle sınırın genişliyor. Onun için biz de bu evrenin farklılıklarıyız, güzellikleriyiz. Otistik çocuklar da böyle, bipolarlar da böyle, şizofrenler de böyle. Ayarında kalırsak biz çok yaratıcı insanlarız. Ama birazcık sınırı açarsak biz deliyiz. Ama biz her zaman deli değiliz. Tekrar geri gelebiliyoruz. Bazen deli oluyoruz, bazen geri geliyoruz. Mesela bazen hakikaten diyor, oğlum sen delisin diyorum. Annem de diyor. Bazen çekilmez oluyor. Aynen. Oğlum diyor bu sefer bokunu çıkardın diyor. Tamam anne biraz geri gidiyorum. Şimdi mesela siz Watson'la şey biliyorsunuz değil mi? Sherlock Holmes'u. Sherlock Holmes düşünüyormuş. Telefon çaldı. O oldu. Bahçıvan oraya girdi. Buldum. Suçlu bahçıvanın kardeşi. Watson diyormuş ki bokunu çıkardı bu sefer. Yani bu kadar ilişkiyi nasıl kurdu? Biz oyuz işte. Yani Sherlock karakteri gibi. Bizim beynimiz mesela normalde bu beyin nasıl oluşuyor biliyor musun? Halüsinojenlerle oluşuyor. Hani o DMT falan var ya. Onlarla böyle bir kafa yaşayabilirsin belki. İşte mushroom. Bizde bu doğuştan var bu. Tamam mı? Yani bizi doğarken bizi DMT çukuruna düşürmüş annemiz. Biz oradan çıkarmış, biz bu olmuşuz. Yani esprisi de bu. Millet öyle düşünebilir. Yazıyor altına. DMT çukuruna düştün mü? Anama soruyorlar bir de. Oytun'un annesi. Çocuğu DMT çukuruna düştünüz mü? Annemin cevabı. DMT vücudun salgıladığı bir şey Evet, mi? hepimiz salgılıyor. Yani hepimizi Tamam. salgıladı. Bir Yani madde. ikiniz de Biz- DMT fazla mı salgılıyor? Evet, DMT fazla bizde. Metafiziksel Ha, yaşadığın her olayı aslında epifiz bezinle yapıyorsun. Kalp Aynen. gözünle. Aslında hani o Ra'nın gözü, işte
eski her şeyi gören gözler. O göz sembolü zaten aslında buradan üçüncü gözden gelir. O şey de var ya şu her şeyi gören göz. Hani masonizmin Masonizm. semptomu, $1 üstündeki o her şeyi gören göz. Mesela o ne biliyor musun esasında? O şu. Bizim tam anlattığımız bilim adamındaki şey de o. Sanatçıdaki şey de o. Senaristteki şey de o. Beste yazarındaki şey de o. İlham kaynağı mı? Evet. Üçüncü O ne göz biliyor yani. musun? O üçüncü göz. Her şeyi görmek. Yani başkalarının görmediklerini görmek. Bunu görmüyor başkaları. Başkaları ne görüyor biliyor musun? Bunu kağıt görüyor. Kağıt, beyaz görüyor. Ve bundan diyor ki ya bunu yakarım, ya buna mektup yazarım ya da uçak yaparım. Sen başka bir şey görüyorsun bunda. Sen çizgileri görüyorsun. Ressam da bunu görüyor. Çizgilerin derinliğini görüyorsun. Tamam mı? Ortaki birleşimi görüyorsun. Bunun denilebileceğini görüyorsun. Çok farklı bir algın var. Ama bu sen madde kullanmıyorsun. Ben hep böyleyim. Bu herif de böyle. Tamam. Normalden fazla salgıladığınız DMT vücudunuza zarar vermiyor Ne mu? bileyim belki Ya veriyordur. madde zaten bak Bilim madde insanısın, kullanımıyla düş alakalı peşine. Ne bileyim ben düş peşe. Şey miyim ben? önemli bir şey anlatacağım. Madde kullanımıyla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim çünkü sürekli yorumlarda görüyorum zaten. Abi bunun kafası Sen çok ne güzel, kullanıyorsun abi? kullanıyorsun, Onu- işte bilmem ne diye. Açıklama yapmanın için geliyorum. Şunu tekrar söylüyorum. Herhangi bir şey kullandığınızda dışarıdan bir doğal yolla almadığınız DMT kimyasal olur ya da başka bir madde olabilir. Bu şekilde alacağınız hiçbir şey sizi gerçek aleme götürmez. Hayal aleminde kendi bilinçaltınızdaki o yaratma gücü var ya o hani hayal etme, hayal gücünüzü kullanaraktan acayip dünyalar yaratırsınız. Onun içerisinde de gerçekmiş gibi 15 dakika, bir saat, 2 dakika, 3 dakika neyse artık süresi sanal bir ortamda sizi eğlendirir, gezdirir, dolaştırır. Aa dünya çok güzel, her şey müthiş. Bir saat sonra kendinize geldiğiniz zaman 3 katlı binanın bodrum katında oturuyorsanız ya da 3. katında oturuyorsanız aynı odada aynı insanlar, aynı sorunlar, aynı sıkıntılarla beraber yüzleştirecektir. Orada O bir yüzden farkındalık yok. Tekrar söylüyorum lütfen arkadaşlar, eğer ki metafiziksel anlamda boyutlara, paralel evrenlere, yaşamsal dengeye, akaşik kayıtlara, yaratılanın en başından sonuna kadar var olan bütün ilme, Yaradan'ın anlama yoluna, insanın kamil olma moduna geçiş yapmak istiyorsanız saf ve temiz olmak zorundasınız. Normal sigara bile kullanmamanız lazım. Kırmızı et tüketmeyeceksiniz. Vejeteryan besleneceksiniz. Doğal insan işte bağırsakların, midenin hemzimleyebileceği ve onları bir şekilde faydalı hale getirebileceği türde besin tüketmelisiniz ki tam anlamıyla o DMT'yi doğal yollarla alıp artık zamanda ve mekanda kısıtlama olmadan 10 numara 5 yıldız huzurlu bir şekilde müthiş bir deneyim yaşarsınız ve gittiğiniz her yerden de bir şeyler öğrenirsiniz. O yüzden rica ediyorum kimyasal olarak sen DMT alımına yapıyorsanız, deniyorsanız uzak durun. Tam anlamıyla sizi yani hiçbir yere götürmeyecek ve götürmeyecek. Hatta şizofrene götürecek yani sizi. Evet, Çok hasta olacaksınız. Vücudunuz Psikolojik çökecek olaraktan yani. çünkü orayı bir daha tekrar doğal yollarla yakalayamayacaksınız bir kere. Bir kere kullandığınız zaman o bir daha doğal yollarla Ya, yakalanma hissiyatı bitiyor. Hatta DMT'den Sonra daha tekrar öte, yakalamak için dışarıdan- bir daha yükleneceksin. dışarıdan- Bir daha yükleneceksin sonra dışarıdan verdiğimiz vücudun testosteron erol bile mesela basit hormonlar bile gerçeğini taklit etmiyor. Çünkü ritim yok. Bizim bütün vücudumuzda bir ritim var. Mesela artıyor, azalıyor, artmıyor. Yani bir garip. Bu ritmi vücut kendi tutturuyor hücreyle beraber. Bizim DMT de böyle ya da melatonin de böyle. Bir ritmi var. Mesela gece bekçisinin ritmiyle farklı, senin farklı. Yani bu çok güzel bir şey esasında söylediği şey. Yani sen iç hormonal sistemle bunu başarabiliyorsun. Bunun için bazılarımız şanslı değil. Doğuştan bu görüye sahip değiller. Onun için bazılarımız biz buluş yapıyoruz. Onun için bazılarımız biz farklı şeyler söylüyoruz. Onun için bizi dinliyorlar şu anda. Tamam mı? Evde bunu denemeyiniz değil. Deneyiniz lan. Varsa sizde bu, itiniz bunu. Ben varım herkese bunu. Ama kimyasallarla değil. Hayır, kendi içgörünle bu. Ama bu böyle hemen olmaz bu. Şimdi bu Olmaz. adam sanatçı, tamam mı? Bu adam doğuştan belli yetkileri var. Bu adam zaten şarkı yazabiliyor, söz yazıyor, gitara basabiliyor. Zaten doğuştan bir artılarla gelmiş. Ama DMT'si ama nöronlu. Adların bir önemi yok. Zagazuga olsun adı. Böyle bir Zagazuga'sı var. Bende de bu Zagazuga var. Ben de bu Zagazuga'yla doğmuşum. Benim adım olmuşum. Yani gitarcı değilim yani. Söz yazamam ben. Ama bir şeyler üretebiliyorum. Sonuç. Bizde bu yetenekler var kardeşim. Tamam. Bu yetenekler olan insanlar bir adım öne çıkıyor. Farklı şeyler söylüyor. Bizi hep dünyada tarihte böyle oldu bu. yetenekle de kalmıyor. Bir de Garip bunu bir şey cesaret bu. Bravo. edip Bu dile cesaret. getirmek lazım. Hatta bu adam bugün geldi, ben daha kendimi daha bir rahat hissettim.
Çünkü kendim söylediğim zaman gerçekten ya bu hakikaten deli diyorlar yani. Şimdi 2 deli olunca şöyle diyecekler ya, yani yarıya %50'ye böldük yani en azından hani ulan 2 kişi de, hatta keşke burada 5 tane deli ben Mesela getirseydim. özellikle tasavvufla ilgilenen arkadaşlar bana şunu çok söylediler. Keşke anlatmasaydım be dediler. Keşke paylaşmasaydım. Bak anlattın, enerjin düşecek. Doğru. Evet, anlattıkça enerjinizi, frekansınızı düşürdükçe de zaten o DMT yayılımını, efiz bezimin aktive halini düşürmüş olursunuz. O yani bir şöyle söyleyeyim size, hani 1'den 100'e kadar bir çizgi düşünün. Bir oran var. Şuraya gelmeniz lazım. Şuraya yakalamanız Eşik değere lazım ki getirmeniz lazım. Yani doğru söylüyorsun. şuradan sonra çıkış yapabiliyorsun. Evet. Buraya kadar da bir hazırlık süreci Ya var. süpersin ya bak. Yani Rahatım, okey. biz sürekli şuralarda yaşıyoruz. Tamam mı? Bak bizim olduğumuz yer burası. Ara ara insanlar buraya çıktığı zaman buraya hatırlıyor. Diyor ki ya böyle bir kapı vardı. Gitsek mi? Buradan sonrası da cesaret isteyen bir yer. Cesareti kırıp da buraya girdiğin zaman, bir de buradan adımını attığın zaman bu sefer direkt Matrix'in dışına Esasında çıkıyorsun. şöyle, su 99'da Anladın mı? kaynamıyor. 100 Olay bu. kaynıyor. O yüzden- Bir Sen derece Matrix'in işte. dışına çıktın mı Yusuf? Bilemem. Yani çıktığım öyle midir, değil midir? Yani Matrix Yaşadığım neydi? dediğin yazılım dünyayı mı kapsıyor? Yoksa senin astral adı altında Yani içi boşaltıldığı için bunu da çok kullanmak Matrix dediğin istemiyorum olay ama şudur. hani o seyahatler Matrix'in dışında mı? Nedir o Matrix yazılımı, nerede geçerli? 7 rakamının önemini biliyoruz değil mi? 7 kat sema. Yok. 7 Bir kat. anlatsana. Vallahi bilmiyorum. Ne bileyim lan, ben şey mi? 7 rakamının önemi şudur. Evrensel ve rahmani rakamdır. Her Hı. şey 7 üzerine kuruludur. 7 günde oluşmuştur. Ha evet, tamam. 7 renk vardır. Evet. 7 tepe Matematikte vardır. bir yani Her ana şeyde kastayı bir şey vardır. İnsanın 7 çakrası vardır. Sonraki 8, 9'lar artık farklı bir level oluyor. Onları saymıyorlar. 7 rakamının en önemlisi de şudur. Dünya yaratılırken bizim yaşadığımızı sandığımız kara toprak, kara parçası yaratılırken sadece bizim bölüm bölüm ayrılmıştır. Yani 7 kat da dışarıda var. Yani 7 kat kaftanın arkası da var. 7 kat daha gidiyor. 7 bölge var. Hı hı. Yani daire içerisinde daire biz ortasındaki şu küçücük yerde yaşıyoruz. Belki de evren de böyle bir 7 kat bandı. Bütün tabii 7 kat semalar, 7 katlı aşağısı var. Evet. Hepsi ya eşit derecede sağ, sol, üst, alt, ön, arka olaraktan dünyanın ortasında yaşadığımız bu bize haritalarda gösterilen alandan bahsediyorum. O dünyanın merkezi. Bir sonraki kutupların ardına Kaf Dağı'nı geçtikten sonra bir alan daha geliyor. Bir ekosistem, farklı bir ekosistem, farklı varlıkların yaşadığı yer. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Böyle 7 defa gidiyor. Dünyanın merkezinden ana çekirdekten uzaklaştıkça, yer çekimini azalttıkça düşünce kapasitesi, bedensel ve fiziki kapasiteler nasıl derler ona, yapabileceklerinin imkanları daha da çoğalıyor. Tabii artıyor. çünkü yer çekimi olmayınca daha uzun Aynen. boylu olacaksın. O yüzden bizim yaşadığımız boyutun dışındaki boyutta yaşayanlar bizden çok daha akıllı ve çok daha ilerideler. Bir sonrakinde daha da üst zekalar. Bir sonrakiler artık Matrix'in hem dışına hem içine hem farklı boyutlara hem de farklı alemlere müdahale olabilir. Şimdi bence Yusuf şunu demek istiyor. Mesela senin şöyle bir yanlış anlaşılıyor bazen. Ha diyor ki yani senin bu anlattığını bir yuvarlak dünyadan hemen şey yapıp lan böyle şey mi olur diyorlar ama şimdi dünyanın Dünya zaten yuvarlak. yuvarlak düz değil. evet, düz değil. Anlatıldığı gibi düz değil. hayır, Şöyle, küre dünya şöyle dümdüz bir dünya. değil. Buradan Evet. basıyorsun, üstünde bir kup. Öyle değil zaten. Değil. Yine yuvarlak. Ama çok yuvarlak, çok büyük. Anlatıldığından çok daha büyük yani. Ya burada Etrafı esasında da kapalı böyle. yani şöyle göremiyorsun da. yani şöyle bir şey söylemek lazım. Bugüne kadar Eşit. mesela bize bir şeyler öğretilmiş, tamam mı? Kimse dünyaya gidip ya da başka bir yerden bakmadı. Ben bu demiyorum yani dünya yuvarlak değil ama Ya Piri bize- Reis nasıl çizdi NASA'nın haritayı çektiği zannediyorsunuz? bazı fotoğraflar Evet, yani var. Piri Reis'in Ya, haritasına bakın ne demek ya bak istediğimi o da değil anlayacaksınız. ya bak şimdi öyle bir şey Bak. sıkıntı ki. Şimdi mikroskopta bir hücre göstermişler sana. Hücre deyince kutu gibi bir şey ya değil ya öyle bir şey değil. Tamam mı? Yani kendin bakmadın ki sana. Öyle bir şey o ya. Öyle bir şey. Boya Biyoloji döküp- kitaplarında. Biyoloji kitap. Mitokondri böyle şöyle bir çubuk gibi bir şey. Golgi gibi var böyle duruyor. Endoplazmik retikulum böyle solucan gibi. Ya vallahi öyle değil onlar. Canlı bir döngü var, tamam mı? Bizim dünyamız ne yapmışlar biliyor musun? Bize
alfabe gibi, demir gibi katı şeyler öğretmişler. Ve insanlar bu katılaşmış beyinleri bunların. Ve bunların beyinleri jel gibi değil, flexible değil. Onun için bunlar bilim yapamıyorlar. Algılayamıyorlar yani, tamam mı? Bir şey anlatıyorsun, algılamıyor adam. Öyle olmaz deyip geçiyor. Çünkü sen katı, senin kafan işte. O insanlarla alakalı da şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Ben şu kanaate vardım artık. Abi insan görmek istemeyen insanı, bilmek istemeyen insanı da bildiğinden geri bırakıp onu da o vebale sokmamak lazım. Doğru söylüyor. Anladın mı? Ben mesela bunun artık vicdan azabını çekmeye başladım. Çünkü eskiden çok uğraşıyordum. Ya anlamaları için, algılamaları için böyle kendimi parçalıyorum. Önümü falan yırtıyorum, gömlekleri. Sonra dedim kendi kendime ki ya Arca, yani belki de sen hatalısın, sen haksızsın. Bu neye benziyor biliyor musun? Okuma yazma bilen cahiller gibi. Anladın mı? Belki de sen haksızsın, adamın bilmesi gereken doğruyu elinden alıyorsun. Evet. Onun Yapma. doğrusu öyle kalmalı. Sen sadece senin yaşadığınla, var olduğunla eğer ki bir şekilde insanlığa, bütüne hizmet edebilecek konumdaysan anlat, geç, hayatına geç. Kimseye müdahale olmaya çalışma. Kimseyi düzeltmeye Yani çalışma. senin dinin sana, benim Anladın mı? dinim bana göre. Aynen. O yüzden ben bıraktım artık. Bakın açık konuşuyorum. Bıraktım artık. Ara ara yine anlatmam gereken şeyler ara ara olacak, dengeli bir şekilde Bence artık. biz Çünkü bunu ortaya atalım, alan alsın. dengeyi sağlamak zorundaydım. 6 yıldır hayatımı anlatamam size ya. Film ne ki? Kitap ne ki? Bak o kadar abartmıyorum size ya. Abartmıyorum. O yüzden artık zekamla değil aklımla hareket etmem gerektiğini biliyorum. Çünkü hem sizler varsınız. Sizden öte tabii ki de ailem var. Haliyle bir şeyleri artık dengede sağlamak zorundayım. Berduşluk bir yere kadar, kahinlik bir yere kadar, dervişlik de bir yere kadar. Anladın mı? Şu anda ne diyorum size? Neyle varsak daha iyi versiyonumuz olmaya çalışalım. Ötesi zaten külli irade, yani külli iradenin ötesine geçemiyorsun. Cüz-i iradeyle takılacağız. Yusuf, İyi bunu yaşayacağız. sormazsam beni çok eleştirecekler. Dünyayı resimle anlattın, 7 katman dedin. Bizim coğrafya bilgimizle dünyanın etrafında katmanlar var. Stratosfer, iyonosfer, atmosfer, bunlar yukarı doğru katmanlar. Bahsettiğin onlar mı? Ötesinde bir şey mi söylüyorsun? Değil. Ötesinde kutupların ardında bir yaşam var. Acayip bir döngü var. Ekosistem var. Yani bunlar neden açıklanmıyor? Bence çok doğru yapmışlar zamanında açıklamayarak. Çünkü daha kendi ırkına, kendi yaşadığı coğrafyada saygısı olmayan, sevmeyen, sevgi nedir bilmeyen, sürekli savaşan, sürekli zulmeden, sürekli yok eden, sürekli daha fazlası bencilce şişmanladıkça şişmanlamayı söyleyen insanların olduğu dönemde zaten bu tür bilgiler çok fazla. Bence bahsetmemelerini, paylaşmamalarını ben önceden çok kızıyordum. Diyordum ki niye gizliyorlar insanlıktan bilgileri? Neden insanlığa anlatmıyorlar? Hadi aynısını sonra kendim yaşadım. Hadi anlat. Daha senin yaşadıklarını sen kendin anlatamıyorsun. Anladın mı? Şu anlattıklarımı anlatamıyorum da. Hatırlıyor musun? Deli oldum, ruh hastası oldum, Euroyman Şizofren oldum, dediler. şizofren oldum, Deccal oldum, Ermiş oldum, Veli oldum, deli oldum. Her şeye bir kalıba soktunuz beni. Bir insana kılıfına sokamadınız ya. İnsan olmaya geldik be. Vallahi insan olmaya geldik ya. Ya insan olup da gideceğiz zaten. Görevimiz ne görev biliyor musun? Kendi görevin ya. Bırak başkasını. Şey var ya. Arada benim gibi deliler çıkıp bütüne hizmet etmeye çalışacaktır. Bu benim düşüncem, benim misyonum. Ben seçtim. Ya anladın mı? şey var ya, Arrival filmi vardı. Dünya dışı varlıklar geliyordu. O filmin çok güzel bir şeyi var. Şimdi orada bir işaret dili kullanıyorlar değil mi? O işaret dili bize göre ne? Şizofreni, bir anlamı yok. Evet. Ondan sonra bütün dil bilimciler bu dili çözüyordu. Bir kadın bunu yapıyordu ve sonra dil anlamlı olduğunu öğreniyorduk. İşte şu anda da bazı bilmediğimiz şeyler bize geri zekalılık, mallık gibi gelmekle beraber o bir dil kardeşim. Onu anlayamıyoruz şu anda. Ama sonra giderken bize Arrival bir şey dedi. Biz de size bir şey uyarmaya geldik. Kendinizi yok edeceksiniz. Siz geri zekalısınız. Buradan dönün demeye geldik. Nasıl? Aynı şeyi biz söylüyoruz şimdi. Diyoruz ki dünya çok kötüye gidiyor. Dünya bir yok oluşa gidiyor. Ama bu yok oluş bir başlangıç. Kesinlikle, ama nasıl bir başlangıç? Hiç kimsenin beklemediği bir başlangıç. Ama çok acılar çekilecek. Evet. İnsanlar yollarda ölecekler. Çünkü binlerce yıldır zaten hep böyleydi. Bak hiç şaşmıyor. Doğru mu değil? Hep böyleydi. İnsanlar 2000 ölecek, yıl önce de ölecek. öyleydi. Çok 5000 ağlayacak. yıl önce de öyle. Çok ağlayacak. Yani 10 yıl dinler böyle. tarihindeki helak olmalar gibi bir yok oluşa doğru mu gidiyor insan? Bilemeyiz. Her dönemin Kastettiğin o mu? her zaman döngüsünün farklı Yani metaforik şeyi var. anlamda öyle bir son mu? Eylemleri var. Farklı
bütünlüğü var. Farklı bir şekillenmesi var. O şekillenmelerin ve bütünlüğün getirebileceği bir konumda bir durumlar yaşayacağız. Mesela Hristiyanlıkta Bilemeyiz. bir Mesih beklentisi var. Bununla ilgili de konuşulanlar var. Çok beklenmiyor. Çok bekleyecekler. Çok bekleyecekler biz. Peki bir şey Ya daha Mesih söyleyeceğim. ne biliyor musun aslında? Bak, Mesih şu. Mesih dediğin varlık, kişi, her neyse, inançları neyse. Kurtarıcı. Mesih, kurtarıcı değil mi? Bir haberdar edici, tekrardan uyandırıcı aslında. Kurtarıcıdan öte uyandırıcı. Çünkü kurtaramazsan hangi peygamber ki insanları kurtarabildi? Tebliğ Değil mi? ettiler. Sadece geleni aktardılar ve Tebliğ ettiler. kurtarabildiklerini aldılar, kurtardılar. Arkadaşlar herkes Nuh'un gemisine binmedi. Binmeyecek de zaten. Nuh 7 metre boyunda yarı insan yarı Anunnaki devlere hükmeden bir varlık olmasına rağmen savaş açtılar. Anladın mı? Öldürmeye çalıştılar. Gemiyi parçalamaya çalıştılar insanlar. İnanmadılar, korktular çünkü. Nuh'un ve Nuh gibilerin haklı çıkma korkuları onları mahvetti, anladın mı? Aslında korktukları şey karşısındaki insan değil. Haksız çıkmalarından Kabul korkuyorlar. edemediler. Evet. Hazreti çıkmalarından. Nuh'un Anladın bu mı? tanımını, teşbihini hangi kaynağa göre yapıyorsun? 7 metre boyunda. Benim kaynağım yok, öyle bir kaynak. Öyle kendimce bir kaynak. Değişik bir kaynak. Anlatamam tam detaylı. Peki Nuh tufanında ne oldu da bütün dünyayı sular bastı? Yeni bir başlangıça geçiş yapıldı işte. Evreye, başka bir evreye geçildi. İnsan tipi Nereden geldi o tip- su? Nuh tufanındaki su tip nereden 4 geldi? bölü 5 ise 4 bölü 6 tipine geçildi. Çünkü günün sonunda biz buraya bir amaç doğrultusunda gelmedik mi? Bizler ya işçi arıyız, ya askeriz, ya enerji reaktörleriyiz, ya da başka bir şeyiz, ya da gerçekten harbiden bazı şeyleri deneyimleyip basıp gideceğiz. Esasında biz şöyle. Belki de hiçliğe gideceğiz. Yani şöyle belki biz- de yok. Bilemeyiz, anladın mı? Çünkü her şey, bütün dinler, bütün inançlar, bütün mitler, her şey kendine göre yorumlamış abi. Biri 7 günde yapmış dünyayı, öbürü başka bir günde yapıyor, öbürü yapmıyor, öbürü bir günde zaten hazırdı diyor zaten. Öbürü diyor şu durumdan dolayı cennetten Esasında biz kovuldu, mining öbürü de başka. cihazlarıyız. Anlıyorum Nasıl? yani, Mining bilemiyoruz. cihazıyız biz. Mining cihazı kazıyor ya bir Bitcoin. Bir formülü kazıyor. Bizim de düşünenlerimiz, üretenlerimiz, çalışanlarımız bu evren için, bu dünya için, bu insan için bir şeyler yapıyor. Biz yapıyoruz. Ve herkes bunları Beste bilemeyecek yapıyor. abi. Hak edenler bilir. Resim Hak etmek yapıyor, lazım. bilim yapıyor. Öbür tarafı da Anladın? sadece karbondioksit üretiyor. O karbondioksit üretenler, işte o karbondioksit üretenler dünyanın sonu getirecekler. Ama miningçiler, bu dünya için bir şey yapanlar, işte bilim adamları, işte sanatçılar, bir şey yapanlar ya. Evlat yetiştirene bile varım ben. Domates yetiştiren köylüye de varım. Bir şey yapanlar, o işte dünyanın kurtuluş çabası onlar. Mesela diyorlar yani kötü kim? Kötü kim biliyor musun? Karbondioksitçiler. Hiçbir şey yapmayıp karbondioksit üretenlere kötü adı veriliyor. Ama onların da bir bütünde faydası vardır. Tabii onlar olmazsa bitkiler için karbondioksit olmuyor. Karbondioksit olmazsa bitkiler nişasta yapamaz. Nişasta yapamazsa iyiler beslenemez. Onlar olmak zorunda. İyi ki kötüler var, iyi ki karbondioksit yapıyorlar. İyi ki de onları bitkiler çeviriyor. Bak o zaman ne oldu? Kötüler birden iyi oldu. O zaman iyi kötü yok. İyi kötü baktığın yere göre. Nokta son. Son geldiğinde uyku uyuyamıyorum demiştin. Uykuların çok bozuktu. Düzeldi mi görüşmeyeli? Yok, yine bu sabah 8'de uyudum. Neden uyuyamıyorsun? Gittin mi bir doktora? Yok. Ya doktorluk bir halim yok benim. Hayır ya Sağlığım uyku, gayet yerinde benim. uykusuzluk o kadar yaygın bir şikayet ki. Evet. Çünkü Ee, özellikle dünyanın içerisinde bazı bölgelerin ağır ley hatlarının geçtiği bölgelerde, coğrafi konumlarda inanılmaz şu anda enerjisel patlamalar yaşanıyor. Tamam mı? Bizler bazılarını görmüyoruz, bazılarını görüyoruz sadece. O enerjisel patlamalar dalga yayılıp insanların sistemini bozuyor. Kafamız gidiyor. görüşmediğimiz zamanda Londra'ya gideceğim ve bir süre Londra'da kalacağım demiştin. Dünyayı gezme niyetin vardı. Bu konuda da çok heyecanlıydın. Ya beni bana ama bıraksa- planlar değişti. beni Ben bana seni yine bıraksalar neler programlarda yapacağım da. görmeye başladım. Beni bana bıraksalar neler yapacağım Planı da. bozan şey neydi? Boş ver, ona gerek yok da. Neden Türkiye'ye döndün ve tekrar kanallara konuk oldun? Kanallara konuk olmadım. Bir tek sana geldim. Bazen de bir şeyleri anlatmam gerek. Bu şöyledir. Enerji fazlasını atman gerekiyor ki Doğru. hasta olmayasın. Evet. O yüzden şu Belli anda bilgi fazlalığını da paylaşmam gerekiyor ki delirmeyeyim.
Anladın mı? Çünkü delirtecek ve gerçekten uykularımla alakalı ciddi sorunlar yaşıyorum. Hatta bununla alakalı bir çözüm bile üretme yolunda ilerliyorum melatoninle alakalı. Çünkü kendim için yapacağım bunu. Kendi ihtiyacım olan bir şey. Anladın mı? Artık o kadar işi ciddiye aldım. Çünkü bu gerçekten evrensel. Yani bana kalırsa Covid'den daha tehlikeli bir süreç bu. Çok Uykusuzluk. yaygın uykusuzluk. Anladın? Ben sana hatırlıyor musun? Ben Covid sana bir kaç şey milyon demiştim. kişiye bulaştı? 180 mi? 200 milyon kişiye. Yani şu anda en O çok kadar. şey aslında insanların şu Şu an anda 5-6 milyar insan uyuyamıyor. Evet, evet. dönüşen ben bir şey söyledim. uyuyabiliyor İnsanlar musun? artık mutant. Dönüşüyorlar. Neye dönüşüyorlar? Başka bir türe dönüşüyoruz. Bu neyle oldu bu? Her şeyle oldu esasında. Şu anda genomumuz değişiyor ve herkesin içinde garip bir inflamasyon var beyinlerinde. Hatta ben sana buna herkesin beyinleri iltihaplı dedim. Ben bu kadar diyebiliyorum. Çünkü benim aldığım bilim iltihap diyecek düzeyde. Ben bunun nörondaki bir şeyini bilmiyorum. Yani bana biri geldi dese ki Oytun nöronun membranı titreşim değişti dese he derim. Bilmiyorum, ölçmedim. Ya da Oytun işte senin beyin hücrendeki şu komponentin akışkanlığı değişti dese bunu da bilmiyorum. Millet çok görmüyor bunları. Şimdi bu adam çok doğru şeyler söylüyor. 2 tane kısır bir şey öğrenmiş burada. Yani ne bu? Ne bu şey işte sarı kantaronun bilmem nesi. Ya bunlar yani o kadar boş işler ki bunlar. Ya bunlar çok ilkel ve çok geri şeyler. Öyle değil bu dünya. Dünya çok daha derin, çok daha farklı bir ilim var. Bak burada Allah'ın bir ilmi var. Bu çözülecek bir ilim değil. Tamam mı? Yaşayarak Biz sadece öğrenecek. aynen yaşayarak öğrenebiliriz ve şunu diyeceğiz bu. Biz bu kadarını anladık. Bilmiyoruz yani bir şeyler geldik geçtik buradan. Varmış bir şeyler diyebileceğim. Onun için bu dünya öyle boş bir yer değil. Çok farklı bir alem. Bu alem çok devam edecek milyarlarca yıl. Ve bu kayıtları izleyenler bize bir gün gülecek. Belki de etmeyecek. Bir döngü kapanacak, başka bir döngü başka bir boyutta devam edecek. Belki de çok ciddi bir savaşa hazırlık yapıyorlar. Bu boyutta, Üçüncü Dünya Savaşı. hayır, bu boyuttan olmayan bir savaş. Bir istilaya. Bilemeyiz. Belki de o yüzden çok acele ediyorlar ki bir an önce insanlığı kontrol etme amaçlı tek düğmeye bastığımızda herkes asker halinde bir yerden yönetebilip bilmiyorum. Doğru mu anladık? Böyle bir Yani şey başka bilmiyorum. bir Teori yaşam üretiyorum. formunun Çünkü dünyaya gelmesine karşı mı insanları başka konuşturmaya yaşam formları çalışıyorlar? var. Boyutlar arası gelen gidenler var. Kutupların ardında dediğim o döngü ekosistemlerle yaşayan varlıklar var. Biz mi bozduk, onlar mı bozdular? Biz mi evrensel galaktik anlaşmayı bozduk, onlar mı bozdu bilmiyorum. Ama bana kalıyor teoriksel olarak, fikrim olarak şunu diye söyleyebilirim. Çünkü bu kadar kötülük, bu kadar savaş, bu kadar şey, ya bu kadar kötü olamaz insanlık ya. Bak ben harbiden insanlığa bunu yakıştıramıyorum diye bazen diyorum ki bir insan, ya dün daha yaşadığımız işte olay, bak kız masum bebek çocuğa, 2 yaşındaki. sonrasında 2 yaşındaki çocuğa, ki bunlar bildiklerimiz, duyduklarımız, daha bilmediklerimiz, duymadıklarımız, ne manyak şeyler oluyor. Ve ben diyorum ki ya arkadaş, insan doğası olarak evet kötülüğü de bilir, yaşar, eylemsel olarak eyleme döker ama bu kadar olamaz ya. Bu kadar niye kötüyüz biz? Neden bir şeylerin bir an önce bir çatı altında toplanıp o çatı altından yönetme mekanizmasına geçilip eylemselden sonrasında oluşacak olan olağanüstü durumlara karşı savunma mekanizması mı haline getirecekler bizi bilmiyorum. Asker mi yetiştiriyorlar bizi? Asker haline mutlak değiştirip de çiple, sürekli çip takma meseleleri mesela. Çiple daha farklı bir evreye mi geçit yapmamızı istiyorlar bilmiyorum. Anladın mı? Yani o kadar ucu açık ki. Ama şöyle bir şey de var. Reagan'ın bir lafı vardı. Reagan diyordu ki Ama bir Donald şeye Reagan hazırlanıyoruz, anladın mı? Bir şeye şu lafı hazırlanıyoruz söyledi. abi. Dünyanın ortak bir düşman karşısında toplanması gerekiyor. Bu Dünya dışından Dünya gelecek dışı tehlikeye karşı tehlike örgütlenmesi olabilir. lazım. ve çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bir film var, hatırlıyor musunuz? Dünya dışında istilacılar geliyordu ama birden hasta olup ölmeye başlıyorlardı. Bizi ne kurtarıyordu biliyor musun? Dünyadaki mikroplar ve yapılan çalışmalara göre dünya dışı varlıklar gelirse bizi kurtaracak mikrop toksoplazma, kedilerden bulaşan. Kediler bizim kurtuluşumuz olabilirler. Bak bu lafımı unutma. Yani Asıl- kediler başka bir şey olabilir. Asıl köpeklere sahip çıkmamız gerekiyordu. Neden? Ne var köpeklerde? Köpeklerin bilinmeyen bir özelliği vardır. Asıl var olma sebepleri ondandır.
koruyucu bir kalkandırlar. Kime karşı? Enerjisel frekansları kötülüğe karşı, olumsuzluğa karşı, negatife karşı çok ciddi bir yapılanma içerisindedir. Frekansalar enerjisel olarak. Ve ne yazık ki hayvanlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Böyle O bir kedi sıkıntı köpek var. olayına daha dikkat etmek. Burada O yüzden bulmamız lazım. hayvansal dengeyi de fazla kurcalamamak lazım. Evet. Çünkü bugün geçen Dubai'nin yaş başına gelen olay. Yani müdahale etmeye çalışırsan yukarıya öyle anladın mı? Lavabonun üstüne kadar su dolu evin içinde. O öyle bir selle şu anda. Suudi Arabistan'a bak mesela. İklimi değiştirmeye çalışıyorlar. İnanılmaz Yaşar Çek'le bak şok olacaksın. Suudi Arabistan çöllerine inanamayacaksınız. Peki Ne hale gelecekler? kaç sene kaldı sence her şey? Her şey 5 ila 15 yıl içerisinde her şey tam anlamıyla değişecek. Yani bu fenomen kabul edilen 2030 yılına kadar bir şekilde 2030'a kadar zaten hızlandırılacak. her şeyi böyle artık kabullenmiş bir topluluk halinde olacağız. 2030'dan sonra da esas yeni bir döngü başlayacak. O döngüde de inancına sahip çıkan, frekansını yüksek tutan, bağışıklığını yüksek tutan, akıllı olan, aklıyla hareket eden, saçma sapan insanlara zaman harcamayanlar, özellikle sosyal medyada tepenize çıkardığınız gereksiz insanlara harcadığınız zamanlar, onlar hayatlarının bağrında şiir gibi bir hayat yaşarlarken siz de ancak o şiiri okursunuz uzaktan. Ve hiçbir zaman özünüze, benliğinize dönemeyeceksiniz. Bunları olumlu bir şekilde şekillendirebilip de düzgün bir şekilde olacak olanın ötesinde yani bir şey değişiyorsa çok büyük bir insani olan şeylerden bahsetmiyorum bu arada. Rahmani olan olaydan bahsediyorum. Eğer ki o döngüde bir imzalar atılmışsa ve anlaşmalar yapılmışsa evrensel anlaşmalardan bahsediyorum. Dünyada yaşayanlardan bahsetmiyorum. Onun sonucunda önüne geçme ihtimali 0. Tamam mı? Bakın bunu hiç boşuna yok onların kötü planları varsa bizim darlığımız var Allah. Ya geç o işleri. Allah bizim öyle saçma salak işlerimizle uğraşmıyor ki. Öyle bir dünya yok. Biz bozduk, biz düzelteceğiz. Ama düzeltirken de dediğim gibi her ruh bilinçli ve amaç doğrultusunda gelmiyor bu dünyaya. Anladın mı? %70'i, %80'i sosyal medyadaki, Instagram'daki bot hesap gibi. Bildiğim bot hesap ya. Amaçsız, ruhsuz. O yüzden anlatamıyorsun. O yüzden sevgi yok içinde. O yüzden küçücük bir çocuğa tecavüz edebiliyor, istismar edebiliyor. O yüzden bir hayvana başını ezip öldürebiliyor, anladın mı? Bot hesap. Amacı yok, ruhu yok. Anlatamazsın buna dünyayı. Anlatamazsın kardeşliği. Anlatamazsın o gücü. Anlatamazsın o ilahi durumları. Anlatamazsın evreni, çoklu evren yasalarını, matematiği, kuantumu, bilimi, fiziği anlatamazsın. O yüzden bu arkadaşlara artık harcayacak zaman kalmadı. Ben de bıraktım. Artık ilgilenmiyorum. Tek ilgi alakam, noktam ve zamanım kesinlikle ve kesinlikle önce ailem, sonra sevenlerim, sonra anlattıklarımdan hayatlarına bir nebze olsun, küçücük bile olsun fayda sağlayan insanlar. Amacım buydu. O yüzden konserlerimi bıraktım. O yüzden konfor alanımı bıraktım. O yüzden kendimi bıraktım. Bir şeyler anlatmaya da cebelleşiyorum. Çünkü zaman geldi ve döngü başladı. Ve o döngüyü yaşayan, gören, hisseden sanrılarıyla, öngörüleriyle gaybı tabii ki de Allah bilir. Ben gaybı biliyorum diye hiçbir zaman söylemedim size. Böyle saçma sapan yolunda da yazıyorlar. Gaybı Allah bilir. Sen kendini sen lan. Arkadaş, öngörü. Canım kurban olayım size. Öngörü. O hissiyatsal durumlar. Çünkü aynı her şey, yani sizin 10 yıl sonra yaşayacağınız döngü de şu anda aynı anda çoklu evrende farklı bir boyutta yaşanılıyor. Anladın mı? Yaşanılıyor her şey şu anda. Buradaki yaptığın her şey orayı anında değiştiriyor. Lütfen hazır olmadığımız sürece bu işin derinine girmeyelim zaten. Girenlere de tavsiyem şu: sakin olun, sabırlı olun. Çok zorluk çekeceksiniz. Yani perişan olacaksınız. Son bir şey söyleyeyim. Ama lütfen bazı şeyleri algılamaktan ve araştırmaktan ve okumaktan, yani dinlemekten özellikle vazgeçmeyin ama her şeyi bilin, her şeyi dinleyin. Unutmayın, şifa dozdadır İbn Arabi'nin dediği gibi. Dozunu siz ayarlayın ve ruhunuza, bedeninize, hayatınıza, ailenize, artık neyse, ne iyi geliyorsa, hangi ilim, hangi bilgi size faydalıysa sadece onu alın ve gerisine karışmayın.
Bu kadar. Teşekkür ederim. Bir şey diyecektim. Bak, bütün gebeliklerin 1/3'ü tuvalette sonuçlanır. Düşer. Biz o %60'lık şanslı kısmız. Ben de az daha düşüyordum. He, biliyor musun? düşer. İçine hissetmiş. Neden Ben öyle evren oldum. düşürür biliyor musun? Anlatmıştın, evet. Evren şundan düşürür. Hep çeşitlilik ister. Hep esasında bir kumar oynar. Ve der ki çok üreteyim, aralarında iyiler de çıksın. Kötü ürünler kaybolsun. Onun için düşünün, 2/3'ünüz hayattasınız döllenmeden sonra. Ya da %50'miz hayattayız. Aramızda birçok özel insan var mı? Hayır, yok. Özel insanlar çok azdır. Toplumun sadece 10.000'de ila 100.000'de biri özeldir. Farklıdır. Gariptir. Delidir, velidir. Bunlar ara basamaklardır. Buna herkese nasip olmaz. Bunları anlayacağım. Ben neden böyle aynı şekilde söylüyorum. Ben böyle değilim diye Nuh'a gibi yaptıkları ben bilmem ona. Bilmem. Onun için bana da bilmem. Umurumda değil benim. O yüzden artık belli bir altyapı bak bu bir altyapı bilinçaltı adlı kodlama tekniğidir. Baktığın zaman aslında bilinçaltı kodlamasıyla milyonlarca insana hitap etmiş bulunuyorum bu yaptığım eylemlerde. Bundaki amaç şu. Daha ötesini, daha fazlasını eğer ki istiyorsan, merak ediyorsan gel. Etmiyorsan, bu sana zulüm edecekse dinleme kardeşim. Zulmetme kendine. Bozma düşüncelerini. Bozma hayatını. Bozma inandığın doğruları. Şarkı sözü yazdım bu. Anladın mı? Bozma inandığın doğruları. Çünkü bunun çok daha ötesi var diyorsun. Görmek isteyene. Görmek istemeyene hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Görmek isteyene sonsuzluk bir ilim, bir evren var, yaratılış var. Görmek istemeyene de Katılıyorum. 4 duvar arasında saçma salak bir hayat var. Oradan ibaret ötesi yok. Anladın mı? O kadar. Kapanış sözlerini senden alalım. Profesör Doktor Orçun Erbaş. Bence çok güzel kapattı. A'nın pokurun üstüne pok olmuş. Estağfurullah. Çok güzel kapattı bence. Agam. Hadi yayınla. Yayınla bence bu. Güzel. Çok teşekkür ederim ikinize Rica de. ederim. Size de çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.